Peki meme kanseri tanısı alanlar ilk ne yapmalı? Bakın bu bölüm çok önemli. Tanı aldığınızda korku, panik, belirsizlik çok normal. Ama ilk yapılması gereken şey şu: yalnız kalmamak. Güvendiğiniz bir yakınınızla süreci mutlaka paylaşın. İkincisi, acele karar vermeyin. Meme kanseri öyle acil ameliyat gerektiren bir hastalık değildir. Doğru planlama acil ameliyattan çok daha önemli. Üçüncüsü, bu konuda deneyimli bir merkezde değerlendirmek çok önemli. Çünkü burada genel cerrah, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, patoloji, radyoloji hep birlikte oturup konsey kararı oluşturmalı. Dördüncüsü, internette gördüğünüz kontrolsüz bilgilerden uzak durun. Her hasta farklıdır. Başkasının hikayesi sizin yolunuz olmayabilir. Bu bir maraton, sprint değil. Doğru adımlarla sakin ve bilinçli ilerlemek lazım. Meme kanser tedavisi tek bir ilaca, tek bir yönteme indirgenemez. Başarının anahtarı doğru altyapı belirlemek, doğru hastaya doğru tedavi vermek, hastayı süreç boyunca yakından takip etmek, hormon reseptörü pozitif meme kanseri. Bazı meme kanserleri östrojen ve progesteron dediğimiz hormonlarla büyür. Bu durumda biz ne yapıyoruz? Bu hormonların kanser üzerindeki etkisini engelliyoruz. Hormon tedavisi nedir? Günlük ağızdan alınan ilaçlar. Genellikle 5 ile 10 yıl arasında veriyoruz. Avantajı ne? Kemoterapiye göre daha iyi tolere ediyor ve hastalığın tekrar riskini ciddi şekilde azaltıyor. Bir diğer reseptörümüz HER2 dediğimiz HER2 pozitif meme kanseri. Buraya özellikle dikkat etmek lazım. HER2 pozitif meme kanseri geçmişte daha agresif, daha kötü seyreden bir alt tipti. Ama bugün işler değişti. Tedavi başarısı en çok artan gruplardan biri bu oldu. HER2 ne demek? Her iki şöyle düşünebilirsiniz. Kanser hücresinin yüzeyinde bulunan bir anten gibi düşünün. Bu anten ne kadar fazlaysa hücre de o kadar hızlı çoğalır. İşte akıllı ilaçlar ve monoklonal antikorlar gelip bu antene kilit gibi bağlanır. Kanser hücresinin çoğalmasını durdurur. Bağışıklık sistemini kanser hücresine karşı harekete geçirir. Önemli nokta şu ki bu ilaçlar özellikle kanser hücresine hedef alır. Normal hücrelere çok az daha zarar verir. Bu nedenle tedavi etkinliği artar, yan etki profili daha yönetilebilir olur. Bugün her iki pozitif meme kanserinde kemoterapi artı akıllı ilaç kombinasyonlarıyla bazı hastalarda ameliyat öncesi tümör tamamen yok edebiliyoruz. Bununla birlikte ameliyat sonrası hastalığın tekrarını önleme amaçlı çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Eğer hastada hormon pozitif değilse, her iki pozitif değilse, yani negatifse buna triple negatif meme kanseri diyoruz. Yani klasik hormon ya da her iki hedefli tedaviler burada işe yaramaz. Uzun yıllar bu gruba sadece kemoterapi verebiliyorduk ama artık burada da oyun değişti. İmmünoterapiler devreye girdi. İmmünoterapi nedir diye sorarsanız, bağışıklık sistemimizi vücudun güvenlik ordusu gibi düşünün. Kanser hücreleri bazen bu ordudan saklanır. İşte immünoterapi bu kanser hücrelerinin gün yüzüne çıkmasına, bağışıklığı güçlendirerek bizim bağışıklığımızın bu kanser hücreleriyle savaşmasını sağlıyor. Yani bağışıklık sisteminin gözünü açıyor. Bak düşman burada diyor. Bazı triple negatif meme kanseri hastalarında kemoterapi ile immünoterapi işte birlikte veriyoruz. Özellikle erken evrede nüks riskini azaltır. İleri evrede de yaşam süresini uzatır. Ama her triple negatif için de uygun değildir. Bu karar tümörün özelliklerine, hastanın genel durumuna göre karar verilir. Ve diğer tedavi seçeneğimiz radyoterapi. Genellikle ameliyattan sonra uygulanır. Amacı gözle görülmeyen kanser hücrelerini yok etmek.